Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, enfes bir pide ile karşınızdayım. Kendiniz evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir pide tarifim var. İç malzemesi de bir o kadar lezzetli. Evet, bu çok lezzetli ve çok pratik olan pide tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet, hamurumu yoğurmak üzere suyumu tabağıma alıyorum. 3 su bardağı ılık suyumu aldım. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya. Yarım çay bardağından şöyle bir parmak eksik sıvı yağ dahil ediyorum. Evet, kuru maya ve şeker tamamıyla eriyinceye kadar çırpıyoruz. Artık unumu dahil etmeye başladım. Bir tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra kontrole gidiyoruz un bakımından. Evet, hamurum ele yapışan bir hamur değil. Çok sert olmamakla beraber aşırı da yumuşak değil. Orta sertlikte şöyle yumuşaklığını gösteriyorum. Bakın şu şekilde ben 8 bardak un kullandım. Şimdi üzerine kapatacağım. Biraz mayalansın. Evet, şimdi iç malzememizi hazırlamaya başladık. Bunun için 3 tane soğanım var. 2 tane kapya biberim. 3 tane yeşil biber ve 2 tane de domatesim var. Ve bir demet de maydanozum var. Şimdi bunları doğrayalım. Ben tüm malzemeleri robottan geçirdim arkadaşlar. 1 kiloda kıymam var. Kıymamın bir miktarında yağlı kıyma olarak dahil ettim. Yani yarım 750 gramı yağsızsa 250 gramını da ya da 300 gramını da yağlı kıyma olarak kullanıyorum. Böyle çok lezzetli oluyor. Onun haricinde baharatlarımı dahil ettim. Tuz ve baharatlarımı. 1 çorba kaşığı domates salçamı dahil ediyorum. 1 çorba kaşığı da biber salçamı dahil ettim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ dahil ediyorum. Sizin eğer kıymanız sıfır yağlıysa o zaman biraz daha fazla yağ katacaksınız. Yoğurmaya başladım. İyice karıştıracağım hepsini. İyice karıştırdıktan sonra suyuna bakacağım. Evet, güzelce yoğurdum. Çok güzel bir karışım oldu. Şimdi bir miktar su dahil edeceğim. Evet, 1 çay bardağı da su kattım. Çok da güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabardı. Tezgahıma bir miktar un aldım. Onun üzerine hamurumu aldım. Bir miktar havasını aldırıyorum. Hamurum şahane oldu. Şimdi bezelere böleceğiz. Evet, bezelerimizi hazırlıyoruz.
Evet, bezelerimi hazırladım. 18 tane beze yaptım. Tezgahımın bir kenarına bir miktar un serptim. Bezelerimi tezgahın üzerine un serptiğim alana yerleştiriyorum. Üzerini örteceğim. Niçin? Kabuk tutmasın diye. Siz arzu ederseniz bir tepsi üzerine de alabilirsiniz. Benim alanım geniş olduğu için rahatlıkla tezgahımın üzerinde muhafaza edebiliyorum. Evet arkadaşlar, bezelerimi yaptım. 10 dakika bekledim. Şimdi açmaya başladım. Şöyle uzunlamasını açıyorum. Çok fazla uzatmıyoruz. Bir miktar uzatıyoruz. Neden? Çünkü biraz sonra üzerine malzemeyi koyup tepsiye götürdüğümüzde bir miktar daha ister istemez uzuyor. Evet, birkaç tane bir tepsilik açıp kenara alacağım. Benim tepsim 4 tane alıyor. 4 tane açacağım. Kenara alacağım. Sonra iç malzemesini koymaya başlayacağım. Evet. Bu şekilde. Evet, bir tepsilik hazırladım. Açtım. Şimdi iç malzemesini koyuyorum. Benim pidelerime iki tepeleme çorba kaşığı koyduğumda kafi geliyor iç malzemesi. Ve elimle yerleştiriyorum. Kenarlarında çok az yer bırakıyoruz. Niçin? Katlayacağız. Pidelerimiz çok lezzetli oluyor. Evet, kenarlarını bu şekilde katlıyoruz. Uç kısımlarını sivriltiyoruz. Tam bir pide oluşumunu gerçekleştiriyoruz. Hazırladığım pidelerimi tepsime yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi uzuyor. İç malzemeyi koyup tepsiye getirirken büyüdüğünü görebiliyoruz. Evet, benim tepsime 4 tane sığıyor. Tepsime 4 taneyi koyduktan sonra bir yumurta sarısıyla sütü karıştırdım. Kenarlarına sürüyorum. Bu arada fırınımı 220 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi tepsime yağlı kağıtta sermiyorum. Koymuyorum yani. Böyle gayet güzel pişiyor. Evet, tamamına yumurta ve süt karışımını sürdüm. Şimdi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet, fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nefis pişti. Hemen kenarlarına sıcakken tereyağı sürüyoruz. Evet arkadaşlar, pidemiz pişti.
Evet, gördüğünüz gibi pidemiz nefis oldu. Yapmanızı öneririm. Şöyle harika bir pide oldu. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.